Bazen de böyle teyzeler böyle yapıyor. Nereden buldun sen bu çocuğu falan. Senin daha muhatap olmamak için geride kalıyordum. Hatta dedim ki ne kadar buzdolabı gibi bu çocuk yani baksana hani bir selam bile vermedi ayıp yani. Ben de öyle düşündüm senin için. Oysa ki ben Hamis'in ismini sosyal medyada aratıyorum. İkimizi konuşan bir hikaye ve ikimizi ilgilendiren bir hikaye. Yani ve ikimizin yaşadığı bir hikayedir aslında. Evet. Bizi toplam bir hikaye. Ve böyle gerçekten bir şekilde ve aşkım Hadi hayır devam oraları et. kesiyorsun. Yok devam et. Nasıl tanıştık? Evet başlıyoruz. Tekrar merhabalar. Ayşe Esra ve Hamis YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır YouTube'da yokuz. Esra neden? Kosova mı? Şey. Linayşe için veya... Evet, Linayşe'den dolayı yoğun bir hayatımız oldu. Linayşe bilmeyenler için bizim kızımız. Kendisi 2 yaşında. Şu an içeride uyuyor. Biraz anne babalığa alışma süreci, işte çocukla zaten anne babalar varsa aranızda bilirler. Birçok şeyi yapmakta hani vakit bulamıyoruz. YouTube'da bizim için vakit bulamadığımız şeylerden biriydi. Şimdi Ama vakit artık... bulduk mu? Nasıl yaptık? Linayşe biraz büyüdü. Yani 2 yaşına girdi. Aslında şu an tam kendi hayatını kurmaya başlıyor. Yani hatta Evet. bizden uzak böyle kendi işleri yapmaya çalışırken Evet. ya da bizden uzak oynamak, kendi kendine oynamak. Bu süreçten geçtiğimiz için aslında şu anda YouTube'a geri dönebiliriz diye düşündük. Evet öyle oldu. Ve YouTube'a dönüşümüzle bir video ile karşınızdayız. Merak etme arkadaşlar, Türkçemi bu Bayağı videolar geliştirdi. sayesinde geliştireceğim tekrar Bayağı ve tekrar. geliştirdin de bu arada. Biz seninle ilk tanıştığımızdaki böyle mesajlarımıza bakıyorum. Yani gerçekten gene çok güzeldi Türkçen. Ama bayağı bir arada böyle bir fark görüyorum yani. Ay teşekkür ederim. Ay rica ederim. Tamam. Videomuzun başlığı gördüğünüz üzere nasıl tanıştık? Sosyal medya üzerinde veya fiziksel veya ne bileyim yüz yüze görüştüğümüz arkadaşlarımızdan aldığımız sorulardan bir tanesi veya en çok sorulduğumuz sorulardan bir tanesi. Yani, nasıl tanıştınız? Sosyal hayatımızda da öyle mesela biz de dışarıdayız. Yanımızda Linayşe var ve böyle hani haliyle tabii ki böyle insanlar böyle şaşırıyorlar. Yani hala şaşırıyorlar. Alışamadılar bence. Yani bizi herkes tabii her zaman görmüyor ama genelde hani toplum buna pek alışamadı ki bence çok fazla hani evlilikler var artık yani görüyoruz. Bizim arkadaşlarımız da var. Yani yolda yani her çıktığımızda mutlaka o yani soru dolu bakışlarla karşılaşıyoruz. Mutlaka bir iki tane de genelde Hamise değil de onu biraz çekiniyorlar. Bana böyle şey yapıyorlar böyle ya nasıl tanıştınız? Bazen de böyle teyzeler böyle yapıyor. Nereden buldun sen bu çocuğu falan. Ya mutlaka maruz kalıyoruz yani. O yüzden bu soruyu böyle bir YouTube'da bir hikayemizi anlatalım istedik. Zaten hani takipçilerimiz bizim hani sosyal medyadaki takipçilerimiz, YouTube'daki takipçilerimiz de aynı şekilde bu soruyu bize en çok sorulan soruydu yani bu soru. O yüzden artık uzatmadan geçelim konuya. Aynen. Aslında bir soru yani bildiğiniz gibi nasıl tanıştınız? Bu aslında çok genel bir soru. Ne bileyim evlenenlere veya ne bileyim özellikle farklı milletten gelip de bir araya geldiklerinde ve evlendiklerinde yani ben Tanzanya'dan, Esra Türkiye'den tabii ki yani olmazsa olmaz bu soru karşı karşıyayız. Ve bu sorunun cevabını bugün burada uzatmadan cevaplayacağız. Aslında hikayemiz nasıl başladı Esra? Çengelköy'de bir dernekte başladı. Esselam ismi. Ben o dernekte gönüllü olarak bir projeyi yürütüyordum. Hamis Bey de benim bir arkadaşım, onun da dayısıymış ama ben bunu çok sonra öğreneceğim. Dayısının yerine gelmiş oraya. O gün işte ben de proje için bir işler için uğramıştım derneğe ve Hamis'le karşılaştık. Ben Hamis'e selam verdim. Merhaba dedim. İşte direkt hatta sen Zanzibarlı mısın dedim. Evet. Bu arada sen Zanzibarlı mısın dedim. O da evet Zanzibarlıyım dedi. Öyle bir ismimizi söyledik. Merhabalaştık. O kadar. İlk karşılaşmamız bu şekildeydi. Sonra neler oldu? Sonra neler oldu? Aslında o birinci günden sen işte geldin ya bana selam verdin. Nerelisin? Sen de mi Zanzibarlısın? Çünkü yani Assalam Derneği hem Türkiye'de
şubesi var. Hem aslında merkezi olarak Zanzibar'da faaliyetlerini gösteriyor. O zaman yani senin düşüncen Assalam'daki ve İstanbul'daki Assalam'ın şubesinde bulunan herhangi bir Afrikalı senin düşüncen yani Zanzibar'dan geldiğini düşünüyorsun. Aslında Bana öyle direkt değil. o soruyla başladın. Ben de dedim ki evet Zanzibarlıyım. Aslında Zanzibarlı değilim. Bu arada Ama Türkiye'ye geldiğimde yani Zanzibar'dan Türkiye'ye gelmiştim. Çünkü lise eğitimi Zanzibar'da görmüştüm. Sonra Esra bana işte ne yapıyorsun, okuyor musun? Evet ben de kendimi kısaca böyle bir anlattım. Aslında Esra çok heyecanlıydı. Hatta bana göre çok hızlı konuşuyordu. Ama ben normalde de yani beni şimdi tanıyanlar bilir gerçekten böyle çok heyecanlı bir tipim. Hani böyle sakin biri değilim hiç. O benim için normaldi. Hamis de aşırı sakin bir insan. Onun da normali benim de normalim aslında. Hani o karşılaşmada böyle ekstra bir heyecanlıyım veya Hamis ekstra böyle hani çekingen veya sessiz değil. Normaliz, evlendik hala öyleyiz. Ben hala ekstra neşeliyim. Hamis de beni tabii garipsemiş o zaman. Aynen. O gün yani Esra'nın konuşması bana göre çok hızlıydı. Hı-hı. Çünkü bunun neticesi ismini bile tutmadım. Yani orada selamlaştık, merhabalaştık. Her şey bitti orada benim için. Evet, oysa ki ben... Sonra o gün kapandı. Herkes evine gitti. Ben de böyle bir normal bir kızla tanışmışım gibi oldu yani. Sonrası yok yani. Oysa ki ben Hamis'in ismini sosyal medyada aratıyorum. Ama bulamıyorum çünkü sosyal medya ismimizi de bu arada şuralarda yazalım. Yani Evet. Hamis diye dedi bana ama gördüğünüz gibi hani sosyal medyadaki ismi bu ve ben tabii ki bulamadım yani. Ama şöyle bir şey oldu o gün bu arada. Onu şimdi biz selamlaştık evet ama sonrasında zaten akşam saatiydi. Eve geçeceğim ben. Hamis de yurda mı gidiyordun? Yurda gidiyordun değil mi sen de? Yurtta kalıyorum o zaman. Öğrenciydim. Hamis de o zaman yurtta kalıyor. Yurda dönecek. Ben çıktım dernekten. Hamis de arkamdan çıktı. Yani çıkış saatlerimiz zaten. Özellikle beni takip etmedi. Hatta beni takip etmedi. Ben arkama döndüm bir yere. Karşıdan karşıya mı geçecektim? Bir şey durağa doğru yürüyorum. Otobüse bineceğim. Baktım Hamis. Ondan sonra biraz böyle dedim ki hani ayıp sanki böyle hani yavaşlayayım. Çünkü hani biraz önce tanıştık bir merhabalaşırız falan. Yavaşladım. Yani Hamis bana yetişmiyor. Gidiyorum ama yetişmiyor bana. Meğersem o da yavaşlamış. Evet. Benimle Ben de bilerek olarak selamlaşmamak için yani. Hı-hı. Niye mesela? Ayıp gibi mi yani? Yok yoksa... yani ayıpten ziyade şöyle yani ne bileyim yani sonuçta yabancı bir kızsın yani bana göre biz tanışmıyoruz. Sadece kafede merhabalaştık o kadar yani o kadar, evet, sana iyi akşamlar demem başka zamanda görüşürüz bunlar gereksiz ifadeler bana göreydi. O yüzden yani seninle daha muhatap olmamak için geride kalıyordum. Ben de seninle muhatap olmak için yavaşlamıştım oysa ki. Neyse o gün öyle bir şey oldu. Hatta ben mesela unutmuyorum hakikaten. Yani hani bir merhaba diyebilirdik tekrar. Az önce tanıştık çünkü. Ve bu arada genel olarak mesela hani dernekte çok fazla böyle farklı ülkelerden de Afrikalı öğrenciler falan oluyor. Hiç ben böyle bir tavırla karşılaşmadım daha önce. Daha girişkenler, daha böyle muhabbet etmeye çalışıyorlar falan. Hamis hiç öyle değildi yani. Onu da ben garipsemiştim bu arada. Hatta dedim böyle ne kadar buzdolabı gibi bir çocuk yani baksana hani bir selam bile vermedi ayıp yani. Ben de öyle düşündüm senin için. Sonra biraz seni merak ettim herhalde. O tavırlarından dolayı. Vay. Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Sonra beni kurcaladın ha? Başladın aramaya beni sosyal medyada. YouTube'da arıyorsun, Instagram'da arıyorsun. Sonra beni Instagram'da nasıl buldun ve takip ettin? Ben ya birkaç şimdi ismini aradım falan. Bu arada dayısıyla biz çok yakın arkadaşız. Salim dayımız bu arada. Benim de artık dayım tabii ki evlendikten sonra. İstanbul'dan selamlar. Selam olsun. Videomuzu kesin izliyordur. Biz de Salim'le böyle çok yakın arkadaşız falan. Ondan sonra bir gün bana dedi ki Salim. O gün de Salim'in yerine gelmiş. Ama ben hani yeğen işte dayı öyle bir ilişkileri, akrabalıkları olduğunu bilmiyordum. Onlar da bu Türkiye'de zaten karşılaşınca öğrenmişler. O başka bir konu. Ne dedi? Sonrasında Salim bana dedi ki bu arada ben şunu atlamayalım. Bu önemli bir detay. Biz Hamis'le tanışmadan önce ben Esselam Derneği'yle işte Esselam'la Zanzibar'a gittim. Orada 3 ay boyunca kaldım. İşte bir proje için. Mesleğimle alakalı bir proje için. Orada 3 ay bulundum ve yani aşık oldum. İnanılmaz hayran kaldım oraya. Ve böyle gerçekten bir şekilde ve aşkım hayır oraları kesiyorsun. Yok devam et.
Burayı kesiyorsun. Kesmeyeceğim. Lütfen. Hayır hadi devam et. Küsene. Hı-hı. Neyse dur bakacağız. Evet. Neyse sonra hani çok beğendim. Gerçekten böyle hani orada yaşamanın yollarını düşünüyorum. İşte hani şeyle Salim'le böyle ticaret mi yapsak falan diye konuşuyoruz. İşte ya da işte dernekle tekrar uzun süre çalışmak için, gönüllü olarak da çalışmak için mi giderim falan gibi böyle bir kafamda planlar var. Birileriyle konuşuyorum, ediyorum falan. Yani acayip böyle hayran kaldığım yer hala öyle. Bu arada hani gerçekten büyüleyici bir yer. İlk gittiğimdeki etkilendiğim o duyguyu hala çok böyle hani taze bir şekilde hatırlıyorum, hissediyorum. Sonrasında neyse hani böyle bir detay var öncesinde yani. Hani ben biliyorum Tanzanya'yı, Zanzibar'ı, onların ülkesini ve çok da böyle beğendiğim bir yer orası. Dernekle de öyle bir bağlantım var yani. Neyse sonrasında işte Salim'le konuşurken böyle işte Tanzanya'da bir şeyler mi yapsak vesaire falan gibi ben Swahilice oranın dilini öğrenmeye çalışıyorum. Yani 3 ay kaldığım dönemde öğrendim biraz ama böyle hani tekrar fazlasını öğreneyim gibi düşünüyorum. Harika. Hocam bu. Sıcak mı? Mambo vipi? Poa. Hongera. Asante. Nakupenda sonra ne oldu? Asante sana na mimi nakupenda. Asante. Sonrasında Salim bana dedi ki benim bir tane yeğenim var. YouTube'da Swahilice Türkçe öğretici videolar çekiyor. Türklere Swahilice öğretmek için değil de yani Swahilice konuşanlara Türkçe öğretmek için videoları çekiyordum. Hatta bu konuda birinciyim ben. Yani evet, yok, Türkçeyi Swahilice konuşanlara online öğretmen olarak birinciyim bu konuda. Evet yani bir şekilde Tanzanyalı ya da Swahili dili bilenlere Türkçe öğretiyor. Öğrencilere özellikle. Bana ki böyle bir kanalı var. Sen hani en azından faydalanırsın yani. Hani tam tersi bile olsa bir şekilde hani kelimelerin karşılıklarını öğrenirsin. Tabii ki. Sonuçta ben Türkçe anlatıyorum ama aynı zamanda Swahili karşılıkları da veriyorum. Tabii. Yani gerçekten izlediğimde ve öğrendim de bir şeyler. Neyse sonrasında ben kim falan dedim. Bana işte şurada gene YouTube kanalını yazalım. Hala beni yapıyor. Saç yap. Hayır ben seni unuttum bu arada. Aha, tamam. Ben böyle biraz bakımını falan merak ettiğim için sonrasında unuttum yani dedim bulamayacağım herhalde falan aman dedim neyse. Hani sonrasında Salim bana verince bir sosyal medya hesabını bilmiyorum hangisi olduğunu tabii ki. Tamam dedim hani girer bakarım falan bana link mi attı bir şey girdim. Dedim. Nasıl ya? O çocuk bu çocuk o çocuk dedim. Sonra bir baktım işte ismi böyle hani tekrar sosyal medyalar şurada çıksın mı? Evet. Çık abone de olun. Ondan sonra dedim bu çocuk o çocuk. Bu ismi Instagram'da aratayım dedim. Arattım çıktı hesabı. Hemen takip aldım. Hemen yok canım dur. Şimdi baktım falan filan. Sonra hani baktım öğrenci bir çocuk yani. Neyse takip ettim. Sağ olsun çok zaman geçmeden birkaç saat sonra da beni takip etti. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sonrasında ben yaptım. Böyle bir şey var ya seri fal. Hiç kimse yapmadı like, böyle bir şey bu arada. Like. Bir baktım Ayşe Esra'dan çok like'lar geliyor. Dedim bu kim? Baktım girdim profiline. O da Esselam'la ile ilgili bir gönüllü herhalde öyle düşündüm. Salim falan takip ediyor. Geçen günde tanıştığım kız diye aklıma hiç gelmedi. Ya işte. Çünkü ne isim var aklımda, ne yüzü şekli var, hafızamda hihiçbir şey yok. Neyse onu da geri takip ettim. Ona da karşılık olarak kaç tane paylaşımlar ben de böyle beğendim. Only you. Sonra bana bir yorum yapmış. Swahilice bir yorum. Ben de tabii ki Swahilice'm o zaman o kadar yetmedi ama hiç çaktırmadım. Hemen translate yaptım orada. Cevap Swahilice ben de yapıştırdım oraya. Öyle hani bir takipleşmiş olduk. Sonrasında işte o zaman tam işte pandemi ilan edilmiş miydi? Yok. Hafta sonrasında mı ilan edildi? O haftanın sonrasında ilan edilmiş. Sonra bizim yurdumuz Ataşehir'de oturuyorduk ama sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra bütün öğrenciler Esenyurt'takine yurda gönderildik. Artık hep orada kaldık. Ta Haziran'a kadar açacağını diyoruz. Haziran kaç? 15. Haziran 15. Biz de o zaman da Instagram'da mesajlaşarak halimizi sorarak ne bileyim yani hayallerimiz falan derken işleri biraz gelişti yavaş yavaş. Ondan sonra yani yüz yüze
Hatta birinci mi olur? Birinci görüşmemiz First date'imiz aslında resmi first yok yani date. yani böyle birinci gün resmi olarak ikimiz dışarıya çıktığımız Haziran 15. 15 Haziran. Ama onun Evet. öncesinde de ben bu arada gene aynı dernekte o dönem çalışıyorum işte. Gönüllü değilim, böyle full time oradayım. Sonrasında Hamis'le de tabii mesajlaştığımız bir dönem. Hamis bana şey dedi, böyle sinema günleri yapıyorduk o gün. Filmi Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filmin adı. Hamis bana böyle işte, ben tabii afişleri falan paylaşıyoruz. Hamis şey diyor. İşte bu film güzelmiş. Yer var mı acaba? Ben hani izlemek istiyorum, görmek istiyorum filmi falan. Aha. Vay vay. Acaba doğru filme gittin mi yoksa Esra'yla görüşmek için mi gittin? Tabii ki. Neyse sonra ben de hani tabii var, ayarlarım, merak etme falan diyorum. Çok dolu bir günde değildi bu arada yani hani. Birbirimize böyle şov yapıyoruz. Sonra işte hani biz, o gün geldi film izlemek için. Biz böyle ama o enerjiyi biz yayıyorduk resmen. Gerçekten hani öyle bir enerji vermiştik yani. Böyle herkes anlamıştı o gün yani orada. Evet. Hatta bize şey diyor, siz şurada yan yana mı otursanız falan moduna bile girmişti insanlar yani. Bayağı bir o enerjiyi gerçekten vermişiz ki ben inanıyorum hani o şeye. İki insan yani arasındaki şeyi çok net hissediliyor yani. Neyse o gün işte böyle insanlar da anlamıştı ama biz Hamis filme geldi. Biz tabii resmi aramızda bir şey yok. Sadece mesajlaşıyoruz. Derken birlikte ilk sinema filmimizdi. Açık hava sinemasıydı. Aynen. Aha. İlk filmimizdi. Yani güzeldi. Aslında daha önce izlediğim bir filmdi. Çok beğeniyorum. Ben Evet. bilmiyordum daha önce izlediğimi. Öyle Söylemedin mi? bana. Yok, Çünkü çok güzel. niye? Hayır, filmde notlar alıyor. Hı hı. Not defteriyle gelmiş. Çok şaşırmıştım. Hatırlıyor musun? Hı. Söylemiştim sana. Bayağı böyle Ben- ciddi not alıyor falan, bir şeyler yazıyor. Ben böyle bakıyorum. Evet. Allah'tan film izleme not alıyor. Yani değişik. Daha önce izlediğim bir filmdi. Hatta çok beğendiğim bir filmdi. Çünkü çok güzel ve sosyal mesajı var aslında. Ve benim de yani özellikle öğrenci zamanımda yani ne bileyim yani herhangi bir film izlersem, bir belgeseli izlersem yanımda böyle bir not alırdım. Ya defterde ya telefonuma. Çünkü ne bileyim yapımsal bir problemleri, bir hatalar varsa onları odaklamaya çalışıyorum. Ya da aynı zamanda güzel cümleler oluyor ya yani replikalar falan. Onları da yakalamaya çalışıyorum. Bundan dolayı küçük böyle bir not defterim vardı. İşte birkaç gün sonra zaten Haziran 15 günü geldi. Görüşmeyi ve buluşmayı ayarladık. Dedik nerede görüşebiliriz? Karaköy olsun. Çünkü tam böyle merkezinde olsun dedik. Ben ta Esenyurt'tan geliyorum. Esra Fatih'ten geliyordu. Buluşmaya giderken ben geç kaldım. Esra beni tam kaç dakika bekledim beni? Tam 42 dakika beklediğimi hatırlıyorum. Artık İstanbul'da gezmeye başlayalım dedik. İstanbul'da hangi taraflara gidebiliriz birlikte? Adalara mı gitsek? Çorba içmeye gitsek falan. Karaköy çorbacı varsa yani bilen varsa biz oraya kaç kere gittik çorba içmek için. Lina Şahin'e gitmedik hiç. Onunla da gidelim. Tamam inşallah. Hatta Vlog gittiğimizde çekelim. de oraya gidiyoruz, çorba içiyoruz. Ondan sonra eve döndüğümüzde yine yemek var yani. Doğru, evet. Çorba içiyoruz, geliyoruz. Tekrar evde yemek yiyoruz. Ama böyle kahve içmek gibiydi orada çorba içmelerimiz. Yani güzel de. Sonra yani asıl tanışma hikayemiz bu şekilde. Sonrasında çok uzun bir zaman olmadı yani. Böyle hemen böyle gerçi çok sık konuşuyorduk biz yani çok ve yoğun konuşuyorduk. Konuşmalarımız, mesajlaşmamız, görüşmelerimiz de öyle. Yani pandemiye rağmen biz pek kaçak şeyler yapmayı sevmez ama sokağa çıkma yasaklarında biraz ben ikna ediyordum ve buluşuyorduk. Evet, zaten İstanbul'da her adımımıza ya derler hani. Çok yere gittik, birlikte güzel şeyler yaptık, gezdik, tozduk derken Temmuz ayı geldi. Temmuz ayı içerisinde baya böyle bir ciddi düşünmeye başladık konumuz Evet, hakkında. gerçekten öyle oldu. Ondan sonra hatta biz artık böyle nişanlanalım yani dedik. Esra beni ailesini tanıştırmak gerekiyor. Özellikle ben damat adayı olarak. Böyle bir Kurban Bayramı'nın münasebetiyle. Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Evet, ikinci gününde Esra'ların ailelerine gittim. Görüştük, tanıştık derken onlar da olumlu gördüler. Yani Babam çok seni çok sorguladılar sevdi daha mı? ilk. Çok sorgulamadılar gerçekten. Yani çünkü hani tek önemli şey vardı bu ailem için. Yani iki tane aslında temelde. Biri herkesin tabii ki tercih ettiği işte ahlak güzelliği, işte nezaket
hani bir iyi bir insan olma kriterleri, o klasik hani liste ki gerçi o bilinemeyebiliyor. Yani evlenince çok başka bir insan çıkabiliyor. Herkes yani. Diğeri de Müslüman mı diye sordular. Yani onun Evet. dışında öğrenci mi yok işte vardır ya bizim İşin var mı? Türklerde var ya hani Ne ne iş kadar yapıyor, ne kadar evi kazanıyorsun? var mı, şusu var mı? Hiç öyle sorular sormadılar ailem. Ya biz öyle yetişmediğimiz için benim için de hiçbir zaman bunlar kriter olmadı ama sosyal medyada çok bize şey yorum geliyor. Kesin çok zengin çocuk. Ya baksana kız işte hani o yüzden seçmiş falan. Yani hani bir insanın diğer bir insanı kim olursa olsun. Aynı şey Hamis için de geçerli. Birbirimizi gerçekten sevebileceğimiz ve bu sevginin yetebileceğine insanlar, bazı dar kafalı insanlar inanamayabiliyorlar. Ben de onlara çok inanamıyorum bu arada. Öyle de sadece o iki soruyu sordular. Dediğim gibi yani Müslüman olması babam için hem Müslüman işte namaz kılıyor mu böyle hani dini vecibelerini yerine getiren bir Müslüman olması babam için çok önemli. Diğer hiçbir soru önemli değil. Hakikaten de bana hiçbir zaman başka bir soru sormadılar. Ben de hani tanışın siz karar verin dedim ve babam Hamis'i çok sevdi. Bu arada Hamis babama o kadar benziyor ki. Gerçekten çok fazla benzeyen tarafları var. Bazen hatta böyle konuşurlarken izliyorum yani gerçekten yani hani bir dünyanın öbür ucunda yaşamış ve öbür ucunda yaşamış ve bir aradalar ve aynılar. Bazen şaşırıyorum ve çok böyle mutlu da oluyorum. Babacığımı da buradan öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Evet baba, ellerinizden öperiz. Teşekkür Hı-hı. ederiz. Aileme de Evet, senin Esra'ya ailen haber verdim. nasıl tepki verdi onu da söyle. Esra'ya tanışmadan önce bir tatil denk gelmiştim. Tanzanya'ya gitmiştim. Babama sordum ki baba ben evleneceğim zaman gelince kimden, nereden, nasıl bir kızla evlenmemi istiyorsun? Baba dedi ki ya her şey çok önemli değil. Önemli olan senin seveceğin, Müslüman olacak, güzel ahlakı olacak bir hanımefendi bana yeter. Hangi milletten olsa olsun, Çin'den olsun, Amerika'dan olsun, Afrika'dan olsun hiç fark etmez. Babalarımız da aynı. Zaten bu arada hani onun da ailesi öyle düşündüğü ve Hamis'i o şekilde yetiştirdiği için benim ailem de aynı şekilde olduğumuz için hakikaten böyle şey elhamdülillah hiç o konuda yani böyle ailelerle ilgili hiç sıkıntı yaşamadık ki bu arada ben Trabzonluyum ve bizde böyle karşı köye bile kız verilse yabancı gelin verdik falan denir yani. Biraz da hani o konularda memleket olarak biraz şey fazla dikkat eden bir memleket yani Trabzon. Ama babam hiç o kafalarla biri değil. Yani babamın kafası çok başkadır. O yüzden elhamdülillah yani çok şükür yani biz nimet olarak görüyoruz tabii ki bu özelliklerimiz ailemizin. Durumlar ve haller böyle olunca evliliğe doğru giden adımlar ve aşamalar geçmek çok kolay oldu. Evet, Tam olarak güzel 28 Ağustos ayında nişanladık. Tabii ve ki tanıştığımız 2021. Evet. Hayır aşkım. Evet. Biz 2020'de nişanlandık. 21 değil miydi? Aşkım pandemi 20'de çıktı Ha, ve 20. evlenmek 21 o yüzden mi biz 21? seni çok bekledik? Evet. Yani beni beklediniz mezun olmak için. Evet. Ah, pardon. 2020'de 28 nişanlandık. Ağustos ayında 2021 yılında nişanladık. 2021 değil, 2020. Aşkım. Tamam. Ne dedim? Nasıl toparlayacağım? Tamam yok toparla bunları koyarız. Tatlı Ha, oldu öyle mi? bence. Aynen. Tamam. Bu arada Çok nerede önemli. nişanlandık? İlk karşılaştığımız yerde yani o dernekte yaptık nişanımızı. Dernek derken bu arada çok böyle şey apartmanın böyle alt katı dernek gibi değil. Çok güzel böyle bir müstakil bir yer. Bahçesi falan harika zaten. Yani Afrika kafe işletmesi gibi bir Bu şey. arada evet Kafe kafe işletmesi işletmecisi gibi. Aynen. Evet yani herkes gidebileceği, herkes takılabileceği bir yerdir. Aynen öyle. Üsküdar Çengelköy'de zaten gitmek Çok isterseniz da güzel bir gidebilirsiniz. bahçesi var. Sonradan orada hani düğün falan böyle nikah, düğün tarzı bir şeyler yapmışlar. Çok güzel oldu yani. İlk biz yapmıştık. Zaten yeni açılıyordu o zaman işletme. Evet. Çok güzel oldu yani. Çok da güzel bir nişandı ya nişanımız. Gerçekten. Değil mi? Yani fotoğraflarımıza baktığımız zaman yani baya böyle duygulanıyoruz. Evet çok güzel. Ve o günde beraber olmak için bizimle gelen arkadaşlarımıza bak. Bu da mı gelmişti? Bu da mı gelmişti? Özellikle ben çünkü yani yabancı memleketindeyim ve hiç akrabamda kimse gelmedi. Sadece dayım Salim kendisini buradan çok selam veriyorum ve Evet, teşekkür selamlar ediyorum dayı. dayıcım. O benim çok yanımdaydı ve tabii ki okul arkadaşları var, ev arkadaşlarımız vardı. Çok güzel bir günüydü. Evet çok güzel. Ve hikayemizin başladığı yerden
nişanımızla bitirdik ve Evet. aynı yerde bitirdik. Tanışma hikayemiz böyleydi. Evet. Güzel bir hikaye bence. Ne Yani diyorsun? çok güzel bence de. Çok güzel, bence de Yani çok güzel. çünkü ikimizi konuşan bir hikaye ve ikimizi ilgilendiren bir hikaye. Yani ve ikimizin yaşadığı bir hikayedir aslında. Evet. Bizi toplam bir hikaye. O zaman bizim için çok güzel bir hikaye değil mi? Ne kadar romantiksin. Tamam. Evet, çok buraya güzel geldiğiniz hikayemiz. için, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Ve- izlediğiniz için. Son sözün? Bizim hikayemizi, bizim için özel olan tanışma hikayemizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Biz de burada paylaşmaktan ve artık çok o sorulan sorulara yanıt vermekten dolayı mutluyuz. Şu anda böyle bir sanki duygularımız bir şey oldu değil mi? O zamanları hatırlayınca. Çünkü- Arada konuşuyoruz biz tabii kendi aramızda ama böyle biriyle paylaşıyor hissi de güzel tabii ki. Yani şimdi sanki o hikayeyi tekrar Yaşadık yaşadık gibi. gibi. Çünkü Aynen. eski günlerimize gittik, eski yıllarımıza gittik. Şu an yani 2020'den şu ana kadar tam 5 yıl tamamlayacak neredeyse. Bayağı Dört uzun bir aşkı. zaman. Tamamlayacak neredeyse. Ha evet tabii çünkü Şubat'tı. Birkaç ayımız var. Hı-hı. Evet öyleyse bundan sonra Videomuzun sonuna geldik. videomuzun sonuna geldik ve bundan sonra Artık çok kararlıyız. YouTube'a artık geri döndük ve çünkü sık sıkı videolar atacağız. Çünkü bu işe yatırım yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda Yok ya. anlatacağız. Ekipman, evet ciddi bir güzel, ekipman yatırımı ciddi yaptık. ekipmanları aldık ve yatırım Ama yaptık. sen zaten hobi olarak bir de kullanacağın şeyler zaten seviyorsun. Kesinlikle öyle. Bir de bizim için tabii ki daha da önemli olan kısmı Linaşa büyüdü ve kendi kendine bir şeyleri yapabiliyor artık yani. Hani takılıyor mesela şu an uyuyor gerçi ama oyuncaklarıyla oynuyor işte biz birazcık daha hani bizden ayrışmaya başladı. Bir rahatlamaya başladık biz de. O yüzden vakit ayıracağımızı düşünüyoruz. Teşekkür Burada- ederiz. Teşekkür ederiz. İstek videolarınız varsa ki bizim çok güzel bir listemiz var hazırladık yani böyle planladık her şeyi. Ama tabii ki istediğiniz videolar varsa onları bize yazın. Yorum kısmında Bizimle paylaşın. belirtebilirsiniz. Belirtin. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.